Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün orkide yapraklarında sararmalar neden olur ve bunlara neler sebep olur sizlere birkaç bununla ilgili püf noktadan bahsedeceğim. Eğer sizlerin de orkidelerinizde bu şekilde sararmalar oluyorsa bu nedenlerden bir tanesini seçip buna göre bir çözüm yöntemi bulabilirsiniz. Orkidelerimizin yapraklarında böyle sararmasının birçok nedeni vardır. Bunlardan birinci nedeni orkideye yapılan çok fazla sulamadan kaynaklanan sararmalar meydana gelebiliyor. Orkidelere çok fazla sulama yapmamak gerekiyor. Genelde hepimiz orkidelere çok fazla su veriyoruz. Orkidenin suyu sevdiğini düşünüyoruz. Fakat orkidelere çok fazla su verildiği takdirde gördüğünüz gibi bu şekilde yapraklarda sararmalar oluşur. Bunu nasıl anlayabiliriz? Bunu anlamanın çok basit bir yöntemi vardır. Hemen orkidemizin dış saksısından köklerine bakabiliriz. Zaten köklerinde çürümeler varsa ve yaprağında sararmalar oluşmuşsa bu orkidenizi çok fazla suladığınız anlamına geliyor. Ve böyle bir durumda ne yapmanız gerekiyor? Böyle bir durumda hemen orkidenize suyu kesmeniz gerekiyor ve toprağa iyice kuruyuncaya kadar su vermemek gerekiyor. Yani orkidenin suya zaten ihtiyacı olduğunu bütün videolarımda belirttiğim gibi tekrar söylüyorum. Kökleri griye döndükten sonra su vermek gerekiyor. Yoksa aksi takdirde çürüme devam edecektir ve gövdeye kadar ilerleyecektir. Özellikle yeni alınan orkidelerde eve geldikten kısa bir süre sonra yapraklarda bu şekilde sararmalar görebiliyoruz. Bu da çok gelen sorulardan bir tanesi. Bunun nedeni ise yine aynı şekilde orkidemizin bulunmuş olduğu ortamda çok fazla sulanmasından kaynaklanan ve ısı ve ışık nem kaybından dolayı eve geldikten sonra yapraklarında bu şekilde sararmalar olabiliyor. Markette suyun içerisinde çok fazla bulunan orkideler eve gelince biz de hemen sulama yapıyoruz ve bundan dolayı da kısa süre sonra sararmalar oluşuyor. O yüzden eve yeni aldığınız bir orkideyi hemen sulamayın. İlk başta ortamın nemine, ısısına, ışığına alışmasını bekleyin ve köklerinin gerçekten griye döndükten sonra sulama yaparsanız böyle problemlerle karşılaşmazsınız. Diğer önemli nokta, üçüncü nokta ise orkide yaprağının sararmasının nedenlerinden bir tanesi orkidemizin belki 4 yıllık ya da 5 yıllık bir orkide ise ve zaman ile en alt yapraklarında sararmalar görebiliyoruz. En alt yapraklardaki sararmalar normal bir sararmadır. Bu aslında orkidemizin bir gelişim içerisinde olduğunu ve yeni yapraklar vereceğini, yeni kökler vereceğini ve eski yaprakların da yavaş yavaş artık dökmeye başladığını gösterir. Böyle bir durumda endişelenmenize gerek yoktur. Zaten kısa bir süre sonra orkide yapraklarını bırakacaktır ve yeni kök ve yaprakların oluştuğunu göreceksinizdir. Orkide yapraklarının sararmasının diğer bir nedeni ise orkidemizin çok fazla güneşte kalmasından kaynaklanan sararmalar olabilir. Orkideler bol ışık alan yerleri severler fakat bu yanlış anlaşılabiliyor. Yani direkt güneş ışığını sevmezler. Direkt güneş ışığına koyduğunuz zaman orkide yapraklarında sararmalar meydana gelir ve kısa sürede bu bütün yapraklarda aynı şekilde oluşur. Böyle bir durumda orkidenizi hemen güneşten almanız gerekiyor ve orkidenizi bol ışık alan fakat direkt güneşi olmayan bir ortamda bulundurabilirsiniz. Ve diğer en önemli nedenlerinden birisi ise orkidenizde eğer mantar hastalığı varsa bu şekilde yapraklarında sararmalar meydana gelebilir. Bakın bu orkidemi görüyorsunuz. Şu anda köklerinde aslında çok da kötü değil. Normal fakat bakın yaprağı da düştü gördünüz. Bu orkidenin yaprağını size özellikle göstermek istiyorum. Bakın görüyorsunuz hem sararmış hem de üzerinde pütür pütür böyle küçük noktalar var. Bakın kök kısmında da gördüğünüz gibi gövde kısmından düştüğü yerde böyle siyah karartılar ve küçük küçük benekler var. Eğer ki orkidelerinizde bu şekilde yaprağında sararma varken üzerinde küçük küçük pütürler, siyah ya da kahverengi noktalar varsa ve kök kısmında bu şekilde siyahlaşma varsa bu orkidenizin mantar hastalığına yakalandığını gösterir. Mantar hastalığı orkidelerde en kötü hastalıklardan bir tanesi. Çünkü eğer hemen müdahale edilmezse orkide maalesef hemen çürüyebiliyor ve ölebiliyor. O yüzden orkidenizde mantar hastalığının olduğundan eminseniz hemen tedavi yöntemine geçmeniz gerekiyor. Ve özellikle kök ve gövde kısımlarında böyle bakın bu şekilde gördüğünüz gibi kararmalar varsa bu orkidenizin artık mantar hastalığının ilerlediğini ve yapraklara kadar geldiğini gösterir. Bu kararmalar yaprakların da zaman ile düşmesine sebep olur ve dikkat ettiyseniz orkidenin bakın orta yapraklarında sararma olmuş. Bu orta yaprağındaki sararma da bakın hemen koptuğu yerden bir karartı ve bir siyahlaşma var. Bu da işte orkidenin mantar olduğunu gösteriyor. Orta yapraklarında olmasının. O yüzden bizim buna hemen bir tedavi yöntemi uygulamamız gerekiyor. Eğer biz buna bir tedavi yöntemi uygulamazsak orkidemiz maalesef kısa bir süre sonra ölecektir. Bunun için bakın ben orkidemin hemen köklerini şöyle bir saksısını dökmek istiyorum. Size hem iç kısmını da göstereceğim.
Bu arada Instagram adresimden bana orkidelerinizin fotoğraflarını atarsanız eğer sizlere geri dönüşümlerim daha kolay olacaktır. Çünkü fotoğraf görmeden sizlere yorum yapmam biraz daha zor oluyor. Instagram adresimi hemen aşağı bırakıyorum. Buradan da bana fotoğraflar gönderebilirsiniz. Bakın iç kısmında gördüğünüz gibi bütün kökleri hep sararmış. Hem de içinde gördüğünüz gibi sünger var. Bu sünger de içerideki sararmanın daha hızlı bir şekilde ilerlemesine sebep olmuş. Aynı zamanda kökün sürekli nemli ve ıslak kalmasına sebep olduğu için de kökte, gövdede mantarlaşmanın giderek ilerlemesine sebep olmuş. Şimdi ben bunu güzel bir şekilde yıkadım ve orkidemin bakın yapraklarını her tarafını güzelce yıkadım. Bu orkide bana bu arada dışarıdan geldiği için bakımını yaptım. Normalde bu şekilde çıkarmanıza da gerek yok. Bir makası dezenfekte edip orkidemin şimdi köklerini temizleyeceğim. Eğer orkidenizde bu şekilde mantar varsa ve yeni almadıysanız saksı değişimi aslında yapmanıza gerek yoktur. Yapmanız gereken işlem orkidenizin gövde kısmına dışarıdan eczanelerden ya bir mantar ilacı almanız ya da oksijen suyu sıkabilirsiniz. Ama oksijen suyu bir mantar ilacı kadar etkili olmayabilir ya da nem yağı. Nem yağı da orkidelerdeki mantar hastalığına çok iyi gelmektedir. Mantar olan kısma gövdesine sürebilirsiniz. Ben buna birazdan oksijenli su sıkacağım gövde temizliğini yaptıktan sonra ve bu şekilde kurumaya bırakacağım. Evet bakın ben gövde kısmını da güzel bir şekilde dezenfekte ederek temizledim. Çünkü gövde kısmında mantar vardı. Ve bu mantarlı bölgeyi kesinlikle bu şekilde açık bırakmamak gerekiyor. Bu bölgeyi bir mantar ilacıyla ya da bir nem yağı sürerek kapatabiliriz. Böylelikle dışarıdan gelecek mikropların önlenmesini de engellemiş oluruz. Ve aynı zamanda alt yapraklarını da bakın ben temizledim. Alt yapraklarını da açarak iyice orkidemin gövde kısmını temizlemeye çalıştım. Ve son olarak oksijenli su sıkıyorum. Bakın mantar olduğunu, oksijenli suyu sıktığınız zaman eğer bu şekilde köpürüyorsa o bölgenin mantar olduğunu gösterir. O yüzden bol miktarda oksijen suyu sıkıp orkidemi biraz güneşte bekleteceğim. İyice kurumasını sağlayacağım. Daha sonra da uygun bir saksıya orkidemi dikeceğim. Ama dediğim gibi bu bölgeye mutlaka sizlerin nem yağı ya da mantar ilacı sürmeniz gerekiyor. Orkidemizin mantar hastalığının ilerlememesi için. Evet bakın özellikle yapraklarına da sıkıyorum. Çünkü yapraklarında da aynı şekilde mikroplar varsa dezenfekte olması için. Fakat burada gövde kısmına dikkat etmek gerekiyor. Yaprakların iç kısmına bir peçete de koyabilirsiniz. Kuruturken güneşte özellikle ters çevirip o içerisinde biriken suyun çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu şekilde bütün orkidemin köklerine, gövdelerine, dallarına her tarafına sıkıp iyice dezenfekte ediyorum. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı ve böyle yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp sorular sorabilirsiniz. Hepinizin sorularına tek tek dönmeye çalışıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.